Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte kabartma tozu kullanmadan, maya kullanmadan ve asla yağ çekmeyen pişi tarifi hazırlayacağız. Böyle o kadar çok hoşunuza gidecek ki kesinlikle hayran kalacaksınız ve vazgeçilmeziniz bir pişi tarifi olacak. Evet, dilerseniz tarifimize geçelim. Tarifime geçmek için ben hazırım. Evet, hamurumuzu yoğuralım. 1 su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Yoğurdumuzun tatlı olması lazım. Asla ekşi olmaması lazım arkadaşlar. Üzerine bir tane yumurta ilave ediyorum tümüyle. 1 tatlı kaşığı karbonat ilave ediyorum. Pişilerimizin daha güzel kabarması için hemen böyle 3-4 damla da limon ilave ediyorum karbonatımın üzerine. Ve unumu ilave etmeden önce karıştıracağım. Sonra suyumu ilave edeceğim. Evet, tamam, yeterli. Şimdi suyumu ilave ediyorum. 1 çay bardağı da ılık su ilave ediyorum. Evet, yine karıştırıyorum. Sonra unumu ilave edeceğim. Evet, burada 3,5 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü unumuzun markasından, yumurtamızın büyüklüğünden veya küçüklüğünden değişiklik gösterebiliyor un miktarımızda, bilginize. Evet, unumun hepsini ilave edeceğim. Çünkü hepsini alacak. Evet, şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar hamurumu yoğuracağım. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Benim 3,5 bardak unum az geldi. Sonradan yarım bardak daha un ilave ettim. Yani ben toplamda 4 bardak un kullanmış oldum, bilginize. Yine de sizler ununuzu kontrollü bir şekilde kullanın. Başta da belirtmiş olduğum gibi. Yani unun kalitesinden kalitesine un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Bunu da hemen belirtmiş olayım tekrardan. Evet, şimdi hamurumu tek beze haline getireceğim ve açacağım. Hemen böyle masamın üzerine biraz un alıyorum. Unumun üstüne hamurumu alıyorum. Evet, hemen beze haline getirelim. Evet, tamam, şimdi açalım. Evet, hemen böyle unumu karşıya alıyorum ve açmaya başlıyorum. Evet, hamurumuzu elimizden geldiği kadar büyütelim. Evet, ben oklavayla açıyorum. Sizler isterseniz merdane ile de açabilirsiniz. Evet, hamurumuzun her tarafı eşit kalınlıkta olmalı. Evet, hemen birazcık unlayacağım. Bu arada un gerekmedikçe un kullanmayın. Evet, tamam, yeterli. Hamurumu yeterince büyüttüm. Hemen böyle burada bir tane bardağım var. Bardağımla şu şekilde şeklini veriyorum.
Evet, kullanmış olduğumuz bardağımızın ağzı biraz geniş olursa daha güzel olur pişilerimiz. Evet, tamam. Şimdi iç harcımı ilave edeceğim. Evet, benim burada hazırda patatesli iç harcım vardı. Ben onu kullanacağım. Sizler dilerseniz peynirli de yapabilirsiniz. Patatesli de yapabilirsiniz. Patatesli iç harcımı da nasıl yaptığımı açıklamalar kısmına yazacağım arkadaşlar. Şimdi videomun uzun olmaması için burada anlatmıyorum. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Ya da siz kendiniz nasıl patatesli iç harcı hazırlıyorsanız o şekilde hazırlayıp da yapabilirsiniz. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, şimdi bir tatlı kaşığı patatesli iç harcımdan ilave ediyorum ve bu şekilde D böreği gibi ağzını kapatacağım. Evet, bu şekilde hemen yan tarafa alıyorum. Yine uç kısımlarını parmak uçlarımla bastırıp kapatıyorum. Bu şekilde. Evet, iyice bastıralım ki açılmasın kızartırken. Evet, hemen son bir tane daha göstermek istiyorum. Sonra hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim, bilginize. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi bu parça hamurumu tekrardan beze haline getirip açacağım ve bardağımla şekil verip patatesli iç harcımı ilave edip şeklini vereceğim pişilerimin, bilginize. Evet, ikinci hamurumu da sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. İç harcım yetmediği için bu pişilerimi de sade haliyle kızartacağım ben. Sizlerin de iç harcı yetmezse benim gibi böyle sade haliyle yapıp tüketebilirsiniz. Ya da isterseniz peynir de ilave edebilirsiniz. Bu şekilde şeklini verebilirsiniz, bilginize. Evet, şimdi tavamızın içine yağımızı alalım ve kızartmaya başlayalım. Evet, yağımız yeterince ısındı. Şimdi pişilerimizi ilave edelim, kızarsın. Evet, tamam, yeterli. Evet, şimdi altı da üstü de kızarana kadar pişireceğim. Bakar mısınız? Hemen de kızarmaya başladı. Evet, hemen çevirelim çünkü kızardı. Evet, tamam, yeterli. Çıkartacağım şimdi.
Yan taraftaki havlu kağıt sermiş olduğum servis tabağımın içine çıkartıyorum. Evet, böyle hemen içinden çıkan patateslerimizi de alalım ki yanmasın. Çünkü pişilerimiz de yanıksı yanıksı kokar yerken. Evet, şimdi tekrardan pişimden ilave ediyorum. Evet, şimdi altı da üstü de kızarana kadar pişireceğim. Evet, kızardı. Hemen çevirelim. Evet, tamam, kızardı. Şimdi çıkartacağım. Evet, hemen şöyle yakından da göstereyim. Bakar mısınız? Yani balon gibi şişti. Asla yağ çekmeyen bir pişi tarifi oldu. Evet, şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi kızartıp bitireceğim, bilginize. Evet, sizlere gösterdiğim gibi pişilerimin hepsini pişirip bitirdim. Hemen böyle iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bakar mısınız? Asla yağ çekmeyen bir patatesli pişi tarifi oldu. Yani göz göz kabaran ve 1 gram yağ çekmeyen, kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Asla da kaçırmanızı istemem bu tarifimi. Kesinlikle beğenmediğim hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Hemen bir tanesinin içine de açıp göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yani kızarırken balon gibi kabardı. Yani bakar mısınız? Kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Asla yağ çekmeyen bir pişi tarifi oldu. Hemen diğerini de göstereyim. Ya bakar mısınız? Bu da çok güzel oldu arkadaşlar. Balon gibi kabardı pişerken. Hemen şöyle içini açıp göstermek istiyorum. Eğer patates veya peynir katmak istemiyorsanız pişinizin içine sade haliyle de yapıp tüketebilirsiniz. Bu şekilde bakar mısınız? Yani içi bomboş, asla 1 gram yağ çekmemiş. Kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Sizler böyle tarifimin son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Sizlerden küçücük bir isteğim var. Beni buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, ilk defa bu tarifimde karşılaşıyorsak bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Bana da destek vermiş olursunuz. Yine tariflerimi sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz. Beni de çok mutlu edersiniz. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.